Merhaba canlarım, hoş geldiniz. Kahvenizin kokusu, fincanınızın sırrı ve evrenin size fısıldadığı mesajlarla yeniden birlikteyiz. Ben falınıza sevgiyle bakıyorum. Fincanınızda ve tabağınızda beliren sembolleri sizler için yorumluyorum. Unutmayın, bu yorumlar tamamen eğlence ve kişisel gelişim amaçlıdır. Her fincan farklı bir hikaye anlatır. Belki bugün sizin hikayenizde aşk, belki kısmet, belki de yepyeni başlangıçlar var. Şimdi arkanıza yaslanın. Bir kahve alın ve fincanınızın size anlatacaklarını birlikte keşfedelim. Kanalıma ilk kez geldiyseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız şimdi fincanın gizemli dünyasını birlikte yolculuk yapalım. İyi seyirler ve falınız hayırlara çıksın. Canım, fincanına baktığımda uzun inceledim. İlk hissettiğim şey şu oldu. Bu fincanın uzun zamanlar içinde taşıdığım bir yükü anlatıyor. Ama güzel olan tarafı yükün bitmiş noktasına gelmişsin. Fincanın dibindeki koyu tortu seni çok düşündüren bir konuyu gösteriyor. Bu konu öyle bir anda oluşmamış, aylarca birikmiş. Ama etrafındaki beyaz açıklıklar artık önünün açılacağını söylüyor. Bak, burada tam dip kısmında büyük bir dağ gibi duran bir şekil var. Dağ her zaman emek ve sabrı anlatır. Sen kolay kolay pes eden biri değilsin. Çok yorulmuşsun ama vazgeçmemişsin. Bunun ödülünü alacağın bir dönem başlıyor. Şurada görüyorsunuz. Şurada yukarı doğru uzanan bir yol görüyorum. Bu yol ikiye ayrılmış, iki seçenek arasında kalacağın bir dönem geliyor. Bir seçim yapacaksın ve bu seçim hayatının yönünü değiştirecek. Yolun sonunda açıklık olduğu için doğru karar vereceğini görüyorum. Fincanın sağ tarafındaki koyu izler bana kalabalık bir ortamı gösteriyor. Sanki bir toplantı, aile buluşması ya da iş görüşmesi gibi. Burada senin adın konuşulacak. İlk başta biraz endişelensen de sonunda yüzün gülecek. Bu şekle dikkat et. Bana bir kuşu andırıyor. Kuş her zaman haber demektir. Beklediğim bir telefon ya da mesaj geliyor. Bu haber gecikmiş ama sonunda geliyor. Özellikle 3 vakit içinde hareketlilik görünüyor. Bir de kalp şekli seçiliyor. Kalbin tam yanında ince bir çizgi var. Bu aşk hayatında yarım kalmış bir konuşmayı anlatıyor. Eğer hayatında biri varsa aranızdaki yanlış anlaşılma tatlıya bağlanabilir. Eğer yalnızsan seni uzaktan izleyen biri var. Bu kişi cesaretini toplamaya çalışıyor. Dipte küçük bir göz şekli oluşmuş. Bu biraz nazara gösteriyor. Son zamanlarda insanlar seni fazla konuşmuş olabilir. Üzerindeki ağırlığın bir kısmı bundan kaynaklanıyor. Enerjini koruman iyi gelir. Şurada bakın, şurada bir balık görüyorum. Balık berekettir. Maddi olarak eline beklemediğin bir para geçebilir. Bu prim, alacak, hediye ya da ek gelir olabilir. Küçük başlayıp büyüyen bir kısmet görünüyor. Ağaç dallarına benzeyen izler de dikkatimi çekti. Bu aile bağlarının güçleneceğini gösteriyor. Ev içinde sevindirici bir gelişme yaşanabilir. Bir küslük varsa barışma enerjisi güçlü. Bir kadın figürü çıkmış. Bu kadın sana destek olacak biri. Yaşça senden büyük olabilir. Söyleyeceği bir söz sana yol gösterecek. Bir erkek sürütü de görüyorum. Bu kişinin aklında sen varsın ama gururun nedeniyle adım atamıyor. Yakın zamanda senden ya da ortak bir tanıdıktan gelecek bir gelişmeyle iletişim kurabilirsin. Fincanın ağız kısmındaki açıklıklar dilek kapısının açık olduğunu gösteriyor. Tuttuğun dileğin hemen değil ama sabırla gerçekleşeceğini hissediyorum. Özellikle yaz bitmeden güzel bir gelişme yaşayabilirsin.
Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu fincanın genel enerjisi karanlık değil. Evet, zorluklar yaşamışsın ama beyaz alanların fazlalığı ferahlığı gösteriyor. Önünde yeni başlangıçlar, sevindirici haberler ve maddi manevi rahatlama görüyorum. Falın genel enerjisine baktığımda geçmişin yükünü bırak. Önüne çıkan kapıyı korkmadan seç. Çünkü bu fincan sabrın karşılığını alacağını ve kısmetlerinin peş peşe geleceğini söylüyor. Sen son zamanlarda çok yorulmuşsun. Bunu sadece fiziksel olarak söylemiyorum. Ruhun da yorulmuş. Sürekli güçlü görünmeye çalışmışsın. İnsanlara iyiyim demişsin ama geceleri kafanı yastığa koyduğunda aynı şeyleri hissedermişsin. Fincanın dibindeki koyu tortu bunu açıkça gösteriyor. İçinde konuşamadığın, sustuğun ve biriktirdiğin duygular var. Bak, tam burada büyük bir dağ şeklinde görüyorum. Bu dağ uzun zamandır önünde duran bir engeli anlatıyor. Ama dikkat edersen dağın hemen üstünde beyaz bir açıklık var. Bu engelin aşılacağını gösteriyor. Sabırla beklediğim bir konu artık çözülmeye başlayacak. Şurada yukarı doğru uzanan yol, uzun bir yol görüyorum. Bu yol sana iki şeyi söylüyor. Birincisi kısa bir yolculuk, ikincisi ise hayatında yeni bir başlangıç. Yolun sonunda ışık var. Bu da yaptığın seçimlerin seni ferahlığı çıkaracağını gösteriyor. Şimdi fincanın sağ tarafına bakıyorum. Orada kuş kanadına benzeyen bir şekil görüyorum. Bu çok güzel bir haber demek. Beklediğim bir telefon, mesaj ya da resmi bir haber çok yakın. Bu haber geldikten sonra uzun süredir beklediğim bir karar netleşecek. Bak, burada bir kalp çıkmış ama kalbin ortasında ince bir çizik görüyorum. Bu bana geçmişte yaşanmış bir kırgınlığı anlatıyor. Seni gerçekten seven ama gururu yüzünden konuşmayan biri çıkmış. Bu kişinin aklında hala sen varsın. Bir adım atmak istiyor ama cesaretini toplamaya çalışıyor. Bir kadın figürü görüyorum. Bu kadın yaşça biraz büyük. Sana çok içten dua ediyor. Belki bunu söylemiyor ama senin mutlu olmanı gerçekten istiyor. Onun duası üzerinde. Şurada da bir balık sembolü görüyorum. Balık her zaman bereket demektir. Maddi anlamda eline beklenmedik bir para geçebilir. Bu para küçük görünse de başka kısmetlerin kapısını açacak. Bir de nazar görüyorum. Özellikle son zamanlarda seni kıskanan iki kişi çıkmış. Biri seni uzaktan takip ediyor, yaptığın işleri konuşuyor ama bu enerji sana zarar vermeyecek. Sadece biraz yorgun hissettirmiş. Fincanın ağız kısmında açık kapılar var. Bu önünde yeni fırsatlar olduğunu gösteriyor. İş, eğitim ya da aileyle ilgili sevindirici bir gelişme yaşayabilirsin. Şimdi sana hissettiğim en güçlü cümleyi söyleyeyim. Senin beklediğin şey de seni bekliyor. Sadece zamanı henüz gelmemiş. Fincan bunu çok net söylüyor. Bir dileğim var ve gerçekleşmesi için son virajdasın. Sabırlı olursan yüzünü güldürecek gelişmeler peş peşe gelecek. Son olarak fincanın bana verdiği mesaj şu: geçmişin yükünü bırak. Çünkü önünde açılan kapılar arkanda kapanan kapılardan çok daha büyük. Fincanda gördüğüm semboller bu kadar. Şimdi tabak falımıza geçiyoruz. Önce derin bir nefes aldım. Yaydığı enerji çok farklı. Kahvem fincanda konuştu ama tabakta sanki son sözü o söylüyor. Tabağın sağ tarafında büyük koyu bir alan var. Bu bana uzun zamandır taşıdığım bir yükü gösteriyor. Öyle ağır bir yük ki artık dayanamıyorum dediğin zamanlar oldu. Ama tabağın kenarına doğru açılan beyaz alan bana bu yükün artık senden ayrıldığını söylüyor. Şimdi bu şekle bakıyorum. Büyük bir kapıya
benziyor. Bu kapı kapanmıyor, açılıyor. Senin için yeni bir başlangıç var. Bu işle, evle veya uzun zamandır beklediğin bir haberle ilgili olabilir. Burada ince yollar görüyorum. Bu yollar kısa yolculukları temsil ediyor. İki ayrı yol ortaya çıktı. Biri sürpriz bir ziyaret, diğeri planlı bir yolculuk. Bu yolculuk sana cesaret ve yeni fırsatlar getirecek. Ortada kalbe benzeyen beyaz bir açıklık var. Kalp tamamen kapalı değil. Bu bana şunu söylüyor. Kalbinizin üstünüze geldiğinizde sandığınız bir şey henüz tamamen geçmemiş. Hala size karşı hisleri olan biri var. Bu kişi bunu dile getirmek için çok gururlu ama sürekli sizi düşünüyor. Beklenmedik bir mesajın veya karşılaşmanın enerjisini hissediyorum. İşte anahtar figürü görüyorum. Anahtar her zaman yeni bir kapıları simgeler. Taşınma, iş değişikliği veya yeni bir fırsat olabilir. Elinize gelen bir anahtar hayatınıza yeni bir aşamanın başlangıcını sembolize eder. Bir kadın figürü görüyorum. Bu kadın sizi çok seviyor. Ancak son zamanlarda kendine soruları nedeniyle size istediği kadar destek olamamış. Yakında tekrar görüşecek ve uzun bir sohbet edeceksiniz. Ayrıca bir erkek figürü de görüyorum. Bu kişi sizi uzaktan takip ediyor. Size anlatacak çok şeyi var. Ancak henüz konuşmaya cesaret edemedi. Şimdi tabağın en karanlık kısmına bakıyorum. Bu karanlık nazar anlamına gelir. Özellikle son zamanlarda kıskanç bakışlar aldınız. Başarılarınız ve mutluluğunuz bazı insanları rahatsız etti. Ancak bu karanlık tabağa işlemiş, yani nazarın çoğu sizden uzaklaşmış. En çok dikkatimi çeken şey tabağın kenarındaki uzanan işaret. Bu çok önemli bir işaret. Kehanet açısından uzaktan iyi şans geleceği anlamına gelir. Başka bir şehirde veya uzakta yaşayan birinden haber alabilirsiniz. Bir dileğiniz var. Bu levha bana şunu söylüyor. İstediğiniz yavaş ilerliyor ama artık bir engel yok. Geciken şey gerçekleşecek. Şimdi size en çok ne hissettiğimi anlatacağım. Son zamanlarda kendinize neden hep bekliyorum diye soruyorsunuz. Levhanın cevabı şu. Çünkü kader sizin için sadece sıradan bir mutluluk değil, kalıcı bir mutluluk hazırlıyor. Biraz daha sabır. O zaman birbiri ardına güzel olaylar yaşayacaksın. Kahveni içerken çok içten bir dilekte bulunmuşsun. Hatta bunu dile getirirken gözlerin yaşlarla dolmuş gibiydi. Tabağın ortasında biriken kalın kahve telvesi uzun süredir taşıdığın bir yükü temsil ediyor. Bu yük sadece tek bir sorun değil. Acıların, hayal kırıkların ve sıra ne zaman bana gelecek diye düşünerek geçirdiğin gecelerin birikimi. Ama dikkat et, telvenin kenarlara doğru yayılma şekli çok önemli. Yanlış yerlerde olması yükün dağıldığı anlamına gelir. Başka bir deyişle serbest bırakılmıyor. Yakında yükünü hafifletecek olaylar yaşayacaksın. Şu anda karanlık görünüyor. İlk bakışta büyük bir kaya gibi görünüyordu. Kaya yolundaki engelleri temsil eder. Ama kayanın hemen yanındaki beyaz açıklık bu engelin çatladığını gösteriyor. Çözülmemiş bir sorun çözülmeye başlamak üzere. Şimdi bu ince çizgilere dikkat edelim. Bunlar yollar ama sadece bir tane değil. Biri kısa, diğeri uzun. Kısa yol beklenmedik bir ziyareti veya karşılamayı temsil eder. Uzun yol ise değişimi, yeni bir dönemin başlangıcını temsil eder. Bu sürecin sonunda bir rahatlama teknolojisi yatar. Burada kuş figürü görüyorum. Kuşun uzun zamandır beklenen haberdir. İşte bunu yapıyorum diyeceğiniz bir haberdir. Ona sahip olduğunuzda sizi şaşırtacak ve size büyük bir sevinç getirecek. Burada kalp şeklinde bir şey var. Ama tam ortasında ince bedenlerinizin
var. Bu bana geçmişten bir yara gösteriyor. Affetmiş gibi görünseniz de içinizde derin bir yara var. Şimdi size ilginç bir şey açıklayacağım. Bu tabakta iki kişi belirdi. Biri sizi gerçekten yiyip bitirdi ama her şeyi kendini sakladı, gururluydu ve ben sessiz kaldım. Ama sizi unutamadılar. Diğeri ise kıskanan biridir. Gülümsüyorlar ama içten içe mutluluğunuza katlanamıyorlar. Burada nazarın bir türünü deneyimlediniz. Ancak tabağa dökülen kahve telvesi bu negatif enerjinin sizden uzaklaştığını gösteriyor. İşte balık benzeri bir figür, teknolojik bir sembol. Balık çok iyi bir alamettir. Maddi bolluk yaklaşıyor. Beklenmedik bir ödeme, küçük ama hoş karşılanan bir para miktarı ya da yeni bir gelir kaynağı ortaya çıkabilir. Bakın burada bir anahtar belirdi. Anahtar her zaman yeni bir başlangıcı simgeler. Yeni bir başlangıcı, yeni bir işi, kapanmamış bir şeyi temsil eder. Bir değişimin devam ettiğini, bu değişimin size iyi gelecek getireceğini gösteriyor. Kadın bir girişimciyi simgeliyor. Sizden biraz daha büyük, sizin için dua ediyor. Duaları sizi koruyor. Erkek bir figür var. Sizden haber bekliyor ama ilk adımı atmakta tereddüt ediyor. Şimdi de yedikten sonra taşan kahve telvesine fark ediyorum. Bu çok güzel bir işaret. Buna iyi şansın bolluğu denir. Bu sadece bir alanda değil, aşkta, parada ve hayatta ardı ardına olayların meydana geleceğini anlamına gelir. Sevgili dostum, en çok dikkatime çeken sembol yukarı doğru uzanan ana yoldur. Bu bana şunu anlatıyor. Kader seni uzun süre bekletti ama bundan sonra hızlanacak. Kahvenin ilettiği mesaj şu oldu. Geçmiş seni bekliyordu ama gelecek yaklaşıyor. Yeni fırsatlar, güzel haberler ve kalbini sevindirecek olaylar seni bekliyor. Sabırla beklediğin dilek gecikmiş olabilir ama iyi şans yolda. Canlarım, şu an fal yorumumuzun sonuna geldik. Umarım fincanınızdaki ve tabağımızdaki mesajları size umut, huzur ve güzel bir enerji alırsınız. Unutmayın, fal sadece bir yorumdur. Hayatını şekillendirdiği en büyük güç kendi kararlarınız ve attığınız adımlardır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni fal yorumlarını kaçırmamak için hikayeyi açmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve fincanınızda gördüklerinizi yorumlarınızda benimle paylaşabilirsiniz. Belki bir sonraki videoda sizin falınıza da birlikte incelemiş oluruz. Bir sonraki videoda yeniden buluşmak dileğiyle. Kahveniz bol, köpüklü, kısmetiniz bol, yolunuz açık, değişimler daim olsun. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hoşça kalın.